Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde ne gibi gelişmeler yaşanacak? Mehdi, Benal ile olan evliliği sonucunda huzura ulaşabilecek mi? Zeynep, Barış'ın hislerine karşılık ne diyecek? Mehdi, Zeynep'ten vazgeçmemek için ne gibi planlar yapacak? Hepsinin cevabını ve gelecek bölüm ile ilgili ayrıntıları öğrenmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Siz de dizimizin final yapmasını istemiyorsanız videoyu beğenin. Zeynep Mehdi ile mi yoksa Barış ile mi olsun? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kaç kişi Zeynep'in mutlu olmasını istiyor? Hep birlikte görmüş olalım. Zeynep ve Mehdi arasında gerçekleşen üzücü olaylar Zeynep'in büyük dersler almasına ve bundan sonraki hayatında daha sağlam adımlar atmasında yardımcı olacak. Zeynep başından geçenler ile birlikte merhamet duygusunu biraz da olsun kontrol edebilmeyi öğrendi. Özellikle babasıyla yaşadığı utanç verici olay sonrasında Zeynep artık çok daha güçlü bir kadın oldu. Zeynep'ten tamamen umudunu kesen Mehdi Benal ile evlendi. Zeynep'in Barış ile bir ilişkiye başlama ihtimali belki de Mehdi'yi Benal'e yakınlaştırır. Böylece Zeynep biraz da olsa rahatlamış olur. Cemile'nin Mehdi'nin mutluluğu için önerdiği evlilik gerçekleşmiş oldu. Cemile'nin fikrini uygulayıp Mehdi ile evlenen Benal de bir beklenti içerisine girdi. Benal bundan sonra her mutsuz olduğunda Cemile'yi suçlayacak. Cemile de Mehdi'yi Benal'e yakınlaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Mehdi Zeynep'i unutmaya çalışsa da onu görmeden yapamayacak. Zeynep'e gözükmeden onu takip etmeye ve ondan haber almaya çalışacaktır. Barış kardeşinden Zeynep'in yeni bir ilişkiye hazır olmadığını öğrendi. Bu bilgi sonrasında Barış, Zeynep'e duygularını açma konusunda acele edemeyecek. Zeynep'in tepkilerini kontrol ederek doğru zamanın gelmesi için bekleyecektir. Zeynep, Mehdi ile yaşadıklarından sonra normal hayata dönmekte zorlanacak. Yaşadığı travmanın etkilerini henüz atlatabilmiş değil. Ailesinden ve Barış'tan gördüğü destek sayesinde iyileşmeye çalışan Zeynep kalbinde de farklı duygular hissetmeye başlar ama bunları kabullenmeye henüz hazır değildir. Kalbinde aşk duygusunu hissetmesi Zeynep'in hoşuna gitse bile bir süreliğine kalbini dinlemek istemeyecektir. Bebeğinin doğumuyla hapishanede geçirdiği zaman Mehdi için çok yavaş geçecek. Bir yandan da aklı hala Zeynep'te olacak. Ona içindekileri anlatmanın bir yolunu bulmak isteyecek. Cemile ise Mehdi'nin karşısına bambaşka bir teklifle çıkacak. Fakat Zeynep artık eski Zeynep değil. Zeynep artık kendi mutluluğuna değer vermeyi öğrendi. Şimdiye kadar insanları üzmek istemeyen Zeynep bu durumun kendisine zarar verdiğini anladı. Savaş hem Zeynep hem de ailesiyle yakınlaştı ve bu sıcak ortamı çok sevdi. Zeynep ve ailesi Savaş'ı sıkıntılı günlerinden kurtardı. Savaş, Barış'ın aklındaki ve kalbindeki düşüncelerini tahmin etmekte zorlandığı için de Zeynep'i korumak için Barış'ı rahat bırakmayacak. Barış da karma karışık bir durumda ve Zeynep'e karşı nasıl davranacağını bilemiyor. Barış'ın bildiği tek bir şey var. O da Zeynep ile birlikteyken kendini huzurlu hissetmesi. Aslında Savaş'ın tedirginliği boşadır. Barış'ın bu sefer hissettikleri çok farklıdır. Zeynep, Barış'ın hayatında ilk kez hissettiği bu duyguların farkına varmasını ve kalbinin sesini duymasını sağlamıştır. Zeynep için hayatında çok farklı bir dönem başlıyor. Zeynep'in hayatı Sakine annesinin evinde başlamıştı. Nermin annesinin evinde devam etmek zorunda kalmıştı. İki farklı kültürde zaman geçiren Zeynep'in düşünceleri de iki farklı şekildeydi.
çoğu konuda ne düşüneceğini ve neye karar vereceğini bilemedi. Hep ikilemde kaldı. Bu durum en çok Zeynep'in aşk yaşamına zarar verdi. Faruk ile birlikte başlayan aşk yaşamı ani bir karar vermesi sonucunda Mehdi ile evlenmesiyle devam etti. Zeynep hep kendini annesine karşı borçlu ve suçlu hissetti. Nermin annesinin sunduğu imkanlardan faydalanırken bile içi hep buruktu. Sakine'nin bu konuda payı büyüktü. Zeynep'i kötü hissettirmek için elinden geleni yapmıştı. Zeynep'in o zamanlarda yaşadığı ikilem ve kararsızlıklar hala bugün bazı kararlar verirken zorlanmasına sebep oluyor. Sakine zamanla doğruyu görüp hareketlerini düzeltse de Zeynep'in sağlıklı bir düşünce yapısına ulaşması zaman alacak gibi görünüyor. Zeynep artık Mehdi'ye karşı daha net olacak ve merhametini baskılamaya çalışacak. Çünkü artık Mehdi'nin merhamet ile aşkı karıştırdığını anladı. Zeynep'in Mehdi'ye olan karşı her iyi hareketi Mehdi'nin bunu aşk olarak yorumlamasına sebep oldu. Zeynep seçimleri konusunda da bir değişim yaşayacak. Bundan sonra kendisine iyi gelen insanlarla görüşmeye başlayacak. Şu anda Zeynep'in hayatında ona en iyi gelen insan Barış. Barış'ın ilgisini yavaş yavaş fark eden Zeynep bunu durdurmak için bir şey yapmıyor. Çünkü Barış'ın ilgisi de Zeynep'e iyi geliyor. Şimdilik karşılıklı flörtleşen Zeynep ve Barış yakın zamanda bir ilişkiye başlayacak ve Zeynep gerçek ruh eşini bulmuş olacak. Mehdi'nin Benal ile evlenmesi ve Zeynep'in Barış'la yakınlaşması Mehdi Zeynep aşkını destekleyen izleyiciler tarafından üzüntüyle karşılandı. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek televizyona uyarlanan dizimiz mümkün olduğunca gerçek hikayeye bağlı kalmak istiyor. Mehdi ve Zeynep arasında çok büyük bir aşk yaşanmış olsa da birbirinden çok farklı iki insanın evliliklerini devam ettiremeyip ayrılma süreçlerinin anlatıldığı bir dizidir Doğduğun Ev Kaderindir. Yani Mehdi asla değişmeyecek ve zorba tavırlarına devam edecek gibi gözüküyor. Zeynep gibi kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadın da Mehdi'yi asla affetmeyecektir. Peki Zeynep aradığı mutluluğu Barış'ta bulabilecek mi? Barış, kardeşi Savaş'ın belirttiği gibi bir kadın avcısı mı? Tüm bu sorular izleyiciyi ikiye bölmüş durumda. Reytinglerin gidişatına göre senaristler Barış karakterinin ilerleme sürecini değiştirebilirler. Şimdiye kadar iyi bir insan profili sergileyen Barış her an farklı bir yüzünü bizlere gösterebilir. Bu analiz videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bu tarz analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenip bildirim zilini açarak da bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.